Ben Haseki Hürrem Sultan. Benim adımı duymamış olmanız imkansız. Çünkü tarihte en çok sözü edilen, devlet işlerinde aktif rol oynayan, kadınlar saltanatını başlatan ve padişahın ilk kez nikahlı eşi olmayı başaran tek kişiyim. Tabii sultanın nikahlı eşi olmamdaki en büyük etkenlerden biri de dillere destan olan aşkımızdı. Ancak hala beni hatırlamanızın nedeni sadece bunlar değil. Kıvrak zekam, kurnazlığım, yaptığım bağışlar ve eserler, hakkında yazılan kitaplar, çekilen diziler ve filmler, sahneye konulan tiyatro, opera ve bale gösterimlerinin de büyük etkisi var. Ama hiçbiri 2010 yılında çekilen Muhteşem Yüzyıl kadar ses getirmedi. Fakat burada önemli bir noktayı kaçırmanızı istemem. Meryem Uzerli beni çok iyi canlandırsa da saray hayatının tam olarak gerçeği yansıtmadığını söylemek zorundayım. Şimdi bir de beni benden dinleyin istiyorum. Size nasıl Hürrem Sultan olduğumu, neden bana cadı ve büyücü dediklerini, Şehzade Mustafa ve Pargalı'nın ölümünü, sultanıma olan aşkımı ve her ne olursa olsun neden savaşmaktan vazgeçmediğimi anlatacağım. Kimilerinize göre yaptıklarım ya da yaptığımı düşündüğünüz şeyler doğru olmayabilir. Ama unutmayın, tarih dizilerden değil, belgelerden öğrenilir. Yapımcı ya da senaristlerin uydurduğu hikayeler adı üstünde sadece hikayedir. Geçmişe dönüp baktığımda size söyleyebileceğim tek gerçek, tahtın kanlı ve çetin bir oyun olduğu. Hele ki köle olarak satıldığınız bir sarayda hayatta kalmak ve çocuklarınızı korumak istiyorsanız güçlü olmak zorundaydınız. Peki siz yaşadığınız çağda gözünüzü karartıp mücadele edecek kadar cesaretli misiniz? Benim hikayemin tam olarak nasıl ve nerede başladığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Kimilerine göre şu an Ukrayna sınırları içinde kalan, ancak o zamanlar Lehistan'a bağlı olan Rütenya'da doğmuştum. Bir papazın kızıydım. Adım Aleksandra Lisovska'ydı. Bazı tarihçilere göre ismim Aleksandra değil, Roza, Anastasia, Nastya, Roxelana ya da Roxalan'dı. Rivayete göre Tatar akıncıları tarafından 1520'de 15 yaşındayken kaçırılmıştım. Kırım Hanı'nın himayesi altına girdikten sonra bir köle olarak saraya satılmıştım. İsmim değişse de kaderim değişmiyordu. Yani Kanuni'nin bana verdiği neşeli kadın anlamına gelen Hürrem ismini alana kadar çok acılar yaşadım. Birçok köle kızla beraber zorlu şartlarda saraya getirildim. Valide Sultan tarafından sultana sunulmak üzere seçilenlerden biriydim. Hırçın tavırlarımdan kimse hoşlanmıyordu. Sürekli saray adabı ile ilgili dersler veriliyordu. Herkes sultanın gözdesi olmak ve ona bir erkek evlat vermek için birbiriyle yarışıyordu. O sıralarda Sultan Süleyman yeni padişah olmuştu. Onun gözdesi oğlu Mustafa'nın annesi Mahidevran'dı. Onu alt etmem ve kendimi garantiye almam şarttı. Yaptığımı düşündüğünüz şeyler doğru demiyorum. Ama şunu da bilin, ya ölecektim ya da yaşayacaktım. Ben herkese ve her şeye rağmen yaşamayı seçtim. Herkesin sevgisini kazanmak zorunda olduğumu ve buradan çıkışın olmadığını çok iyi biliyordum. Padişah sunulacağım gün geldiğinde ona kendimi sevdirmek zorundaydım ki hayatımı kurtarabileyim. Ben de öyle yaptım. Padişahın gönlünü çaldım ama ben de ona aşık oldum. 1521 yılında oğlum Mehmet dünyaya geldi. Artık bir köle değil, bir gözdeydim. Tabii bu durum kimsenin hoşuna gitmedi. En çok da Mahidevran'ın. Oyunu kuralına göre oynamam gerektiğini biliyordum. Ben bunu yaparken ne yazık ki Mahidevran hırsına ve üzüntüsüne yenik düştü. O gözden düştükçe ben yükseldim. Mehmet'ten sonra Mihrimah, Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir doğdu. Abdullah'ı doğar doğmaz kaybettim. Çocuklarımın hayatı benim için her şeyden önemliydi. Onları korumak için göze alamayacağım hiçbir şey yoktu. Valide Sultan beni de severdi. Öyle bana düşman falan değildi yani. Ama Pargalı İbrahim için aynısını söyleyemem. Ne beni ne de çocuklarımı hiç desteklemedi. Beni karşısına almakla çok büyük bir hata yapmıştı. Fakat onunla iyi geçinmek zorundaydım. Çünkü Sultan Süleyman onu çok seviyor ve kolluyordu. Ne benden ne de ondan vazgeçiyordu. Ama bizim aşkımızın önünde daha olsa duramazdı. Duramadı da. Birbirimize yazdığımız mektuplar aşkımızın en büyük kanıtıydı. Sultanım sefere gittiğinde bana şiirler, gazeller yazardı. Ben de ona aşkımı en iyi şekilde ifade etmek için elimden geleni yapardım. Ben de onunla çok isterdim sarayda günümü gün edeyim. Ama o koca cihan padişahıydı. Birçok sefere gidiyor, Pargalı ile imparatorluğun sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyordu. Uzakta olsak da bana sevgisini, aşkını, kalbini açmaktan hiç vazgeçmiyordu. Öyle ki bu sevgi büyük bir kuralı bile çiğnemesine neden oldu. Bir köle olarak kutsal topraklarda hayır işleyemezdim. Bunu söylediğimde beni azat etti. Hür bir kadındım ama bu her istediğimi yapacağım anlamına gelmiyordu. Sultana karşı geldim. Bu büyük riskti. Sonucu ölümle bile sonuçlanabilirdi ama öyle olmadı. Köle olarak satıldığım bu sarayda sultanın nikahlı karısı olmayı başardım. Bir kadın olarak büyük bir devrime imza atmış, adımı altın harflerle tarihin tozlu sayfalarına yazdırmıştım. Tabii devrimlerim burada bitmiyordu. Evlendikten sonra eski saraydan Topkapı Sarayı'na taşındık. Artık Mahidevran'ın ipini tamamen çekmiştim. Ben ne istersem o hemen yerine getiriliyordu. Halk bunu kabul etmiyor, beni büyü yapmakla suçluyordu. Beni sevmedikleri için evlatlarımı değil, Mustafa'yı desteklediler. Tabii Pargalı Makbul İbrahim Paşa'nın da bunda etkisi büyüktü. O çok kudretli, entelektüel, zeki bir devlet adamı, sultanın en yakın dostu ve çok iyi bir askerdi. Onun yoluma taş koymasına izin veremezdim. Ama sandığınız gibi ölümüne sebep olan sadece ben değildim.
Evet, padişahı kışkırttığım, aklını karıştırdığım doğru. Ama o kendi ölümünü kendi hazırlayıp işini kolaylaştırdı. Hırslarına yenik düştü. Her gittiği yerde sultan gibi davrandı. Tüm krallara karşı geliyor, evinin bahçesine savaştan ganimet olarak aldığı mitolojik tanrıların heykellerini dikiyordu. Halk bundan rahatsız oluyordu. Ama bundan da kötüsü, İran seferinde sultan unvanıyla kendine mühür yaptırmış olması, kraldan çok kralcı gibi davranması ve sultanı yönetmeye çalışmasıydı. İşte bu seferden tam 67 gün sonra iftara davet edildiği bir gece odasına 4 dilsiz cellat tarafından boğularak öldürüldü. Pargalı öldüğünde üzüldüğümü söyleyemem. Peki ya Mustafa? Şehzade Mustafa da işimi kolaylaştırdı. Sultanım onu Manisa'ya tayin ettiğinde yüreğim ağzımdaydı. Evlatlarımdan birinin değil de onun tahta çıkmasından korkuyordum. Ne yapıp edip onu bertaraf etmeliydim, ettim de. Sultanım onu Manisa'dan alıp Amasya'ya gönderdi. Manisa'ya da Mehmet'i tayin etti. Ben Mehmet'le Manisa'ya gitmedim. Sarayda kaldım. İşte bu da görülmemiş bir şeydi. Bir kez daha sözümün hükmü olduğunu tüm ahaliye duyurmuş oldum. Ancak bu devlet adamlarının, halkın ve Yeniçerilerin hiç hoşuna gitmiyordu. Canım oğlum Mehmet kendi halinde hırsları olmayan biriydi. Kimseye zararı yoktu. Ne yazık ki onu çabuk kaybettim. Çiçek hastalığına yakalandığını söylediler. Belki de bu çetin savaşın kurbanı olmuştu, bunu bilmiyorum. Ama o ölünce de Mustafa ve Mahidevran için değişen bir şey olmadı. Mehmet'in yerine Selim geçti. İşte o zaman hem Pargalı hem de Mustafa'yı seven herkes bana daha da çok düşman kesildi. Pargalı öldükten sonra Mustafa büyük bir güç kaybetti sandım. Ama öyle olmadı. Herkes Mustafa'nın padişah olmasını istiyordu. İşte bu durumu lehime kullandım. Padişahı kışkırttım, aklını karıştırdım. Ama Sultanoğlu'nu çok sevdiği için onun hakkında söylenenleri kulağına tıkıyordu. Tabii bu sırada Mustafa birçok şeyi ihlal etmeye başladı. Sadece padişahlar sakal bırakabilirken o da sakal bırakmış, tuğ dikmişti. Süleyman babasının dedesine yaptığı gibi oğlunun da kendisini öldürerek tahta geçmesinden korkuyordu. Bu yüzden Mustafa'nın masumiyetinden şüphe ediyordu. Üstüne damadım Rüstem Paşa'nın kışkırtmaları, askerlerin Mustafa'yı han olarak çağırması, sultanın sefere Mustafa ile değil, benim oğullarımla çıkması işleri bambaşka bir yere getirdi. En sonunda Mustafa babası tarafından idam edildi. Bu üzüntüye dayanamayan canım oğlum Cihangir çok hastalandı ve kısa bir süre sonra o da öldü. Ama en acısı tam 8 yıl sonra canım oğlum Beyazıt'ın da Mustafa ile aynı kaderi paylaşması olacaktı. Beyazıt da abisi gibi 5 çocuğuyla beraber boğularak öldürülecekti. Mustafa da öldükten sonra tüm engelleri ortadan kaldırmış oldum. Ben dünyayı yöneten Sultan Süleyman'ın karısı Haseki Hürrem Sultan'dım ve çok yakında Valide Sultan olacaktım. Valide Sultan olmadan önce birçok önemli kişiyle görüşmeler yaptım. Erkas Mirza 1547 yılında İstanbul'a sığındığında onu himayem altına aldım. Macaristan kralının eşi Isabella, Macar esirlerin serbest bırakılması için benimle görüşüyordu. Polonya ile barış anlaşmasının uzun süre devam etmesi yine benim sayemde oldu. İran Savaşı'nı destekledim. Ruslar ve Lehlerin barış içinde yaşamasını sağladım. Her şeyle ilgili bir fikrim, her yerde gözüm kulağım vardı. Sultanımın bana itimadı da tamdı. Daha önce kimsenin yapamadığını yapmış, politik bir figür haline gelmiştim. Ben diğer Hasekiler gibi değildim. Karşında hiçbir insan, otorite ya da güç duramazdı. Tabii yaptırdığım külliyeler, çeşmeler, bağışlarla en sonunda halkın da gönlünü kazandım. Şam'da, Kabe'de, Bağdat'ta bile camiler yaptırdım. Ancak Valide Sultan olamadan 15 Nisan 1558 yılında sultanımdan tam 8 yıl önce bu dünyadan göçüp gittim. Her şeyi başarmıştım da bir tek ölüme yenilmiştim. Kanuni'nin biricik aşkı Haseki Hürrem Sultan. Hiç şüphesiz hepimizin hayatında büyük bir iz bıraktı. İlklerin kadınıydı o. Padişahın tek gözdesi ve nikahlı eşiydi. Devlet işlerinde yer almış, hatta kendi mührünü bile yaptırmıştı. Divan toplantılarını tel örgülü bir pencereden izlerdi. Devlet işleriyle ilgili fikirlerini padişahla paylaşırdı. Birçok devrimci hareketiyle kadınlar saltanatını başlatmış oldu. Ama yüzünü gören hiç olmadı. Çünkü hanedan üyelerinin yüzünü görmek, onlara göz ucuyla bakmak bile yasaktı. Hürrem Sultan tabloları gerçek Hürrem'i yansıtmıyor diyebiliriz. O suretiyle değil, iyi veya kötü yaptıklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Hürrem Sultan'ın yaptığı entrikalar nedeniyle çoğu kişi onu sevmiyor. Ama aynı çoğunluk kendi kardeşini, oğlunu hatta babasını öldüren devlet yöneticileri için o günün şartlarına göre gerekeni yaptı diyor. Yani taht oyunlarına aklımız ermiyor. Yine de burada sizce bir tuhaflık yok mu? Daha da önemlisi, ya bir gün hayatta kalmak için savaşmak zorunda olduğumuzu anladığımızda kaçımız sınırlarımızı zorlayacağız? Bunu hiç düşündünüz mü?